Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kolay açma tekniği ile sizlere bugün şahane bir börek tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hemen başlayalım. 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 3 tatlı kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı maya. Evet, tüm malzemeyi karıştıralım. Biraz un ilavesi yapalım üzerine. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet tam yumurta, 2,5 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sirke, yarım pakette kabartma tozu ekleyelim. Tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. Kalan ununu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Evet, kullandığım un miktarı 8-8,5 su bardağına yakın un kullandım. Yoğurduğum hamuru aynı kaba alarak üzeri kapalı bir şekilde kendi halinde mayalanmayı bırakıyorum. Evet, iç harcı için yıkanmış bahçeden topladığım taze ıspanaklar var. Kök kısımlarını keserek alıyorum. Ispanakları çok fazla kalın olmayacak şekilde kesiyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, 3 adet yemeklik kuru soğanı doğradım. Bol zeytinyağında kavurdum. Kokusu çıktıktan sonra doğradığım ıspanakları ekliyorum ve karıştırıyorum. 2 seferde ıspanakları ekleyebilirsiniz. Bu yöntemle kolay bir şekilde fazla sulandırmadan ıspanağınızı kavurabilirsiniz. Evet, ıspanakların hepsini ilave ettim ve karıştırıyorum. Yüksek ateşte fazla sulandırmadan kavuralım. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yaptım. Kavurduğumuz ıspanakların üzerine 2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ekleyelim ve karıştıralım. Daha sonra altını kapatalım. Kavurduğum ıspanağın fazla suyunu alabilmek için bir süzgeç yardımıyla tepsiye alıyorum. Kendi halinde soğumaya bırakıyorum. Evet, hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. Tezgah üzerine alarak gazını çıkartıyorum. Evet, hamurumuzu 8 eşit bezeye keserek yuvarlayalım.
Bezelediğim hamurları yuvarlak bir tepsiye alalım. Tepsiyi hafif bir şekilde yağlayalım. Evet, bezelediğim hamurların üzerine elimle yağ gezdirerek hafif bir şekilde elimle yağlıyorum. Bezeleri kendi halinde 5 dakika dinlenmeye bırakalım. Evet, dinlendirmiş olduğumuz bezeleri tezgaha ve hamurun üzerine hafif bir şekilde yağ serperek elimizle hafif bir şekilde açalım. Toplamda 200 gram tereyağı, 1 çay bardağı da sıvı yağ kullandım. Evet, bezeleri tek tek dinlendirdikten sonra elimizle hafif bir şekilde açalım. Evet, açtığımız bezeleri aynı tepsiye alalım. Üzerlerini de hafif bir şekilde tekrardan yağlayalım. Evet, bu şekilde 10 dakika dinlendirelim tekrardan. Evet, dinlendirmiş olduğumuz bezeleri hafif bir şekilde yağlayarak elimizle sündüre sündüre ince olana kadar açalım. Dinlenen hamur çok kolaylıkla açılıyor gördüğünüz gibi. Evet, bezeyi açtım gördüğünüz gibi. Hafif bir şekilde kenarını katlıyorum. Hazırlamış olduğum iç harçtan kenarına bolca koyuyorum. Rulo saralım. Evet, sündüre sündüre böreğimizi saralım. Evet, gül börek şekli verelim. Fırın tepsisine alalım. Kalan bezeleri aynı yöntemle sündüre sündüre hafif bir şekilde yağlayarak ince olana kadar açmaya devam edelim. Evet, dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz arasında. İsterseniz kıymalı, patatesli, peynirli de yapabilirsiniz. Hatta pırasalı da yapabilirsiniz.
Evet, dilerseniz gül böreği şeklinde, dilerseniz de kol böreği şeklinde yapabilirsiniz börekleri. Evet, gördüğünüz gibi 2 tepsi börek geldi. Üzerine artan yağı elimle hafif bir şekilde sürüyorum. Önceden ısıttığım 170 dereceli fanlı fırında üzerleri kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Evet, böreklerimiz nar gibi kızardı. Çok güzel oldular. Hemen fırından çıkartıyorum. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Lezzetiyle de gerçekten çok güzel bir börek oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, böreğimiz hala çok sıcak. Bir tanesini keserek işini de yakından sizlere göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.